Bu akşam o yemeğe gittim ve Oğuz'la konuştum. Bir hafta önce otoyolun ortasında yaralı halde arabamın arka koltuğunda yatan o adamla. Onunla bir masanın iki ucunda oturup yemek söylüyor olmamız başlı başına tuhaftı. Sanki aramızda geçenler gerçekten yaşanmamış, ikimiz de aynı kötü rüyayı görmüşüz gibi hissediyordum. Konuşmaya başlamadan önce ikimiz de bir süre susup oturduk. Ne söyleyeceğimizi biliyor ama yine de nereden başlayacağımızı kestiremiyorduk. Yaşadıklarımızdan sonra kimsenin kolay kolay normale dönemeyeceği belliydi. Oğuz da benim gibiydi. Hala yorgun görünüyordu. Sohbete ilk olarak hastanede ayrıldığımız anın sonrasını anlatmakla başladı. Ben onu hastanede bırakmıştım. Sonrasında ne olduğunu merak ediyordum. Hastanede çok kalmadığını, belindeki hasarın korkulduğu kadar ciddi çıkmadığını söyledi. Asıl zor olanın kaza sonrasında yaşananlar olduğunu anlattı. Ormanda kalan arabasının ertesi gün bulunması için birileriyle uğraşmak zorunda kalmış. Çekici gelmiş, araba güçlükle oradan çıkarılmış. Bunları anlatırken sık sık duraksıyordu. Cümlelerini seçerek kuruyordu. Onu dinlerken bir hafta önce arabamın içinde yaşananları hatırlıyordum. Aynı korku, aynı şaşkınlık ve bunlar gerçekten oldu mu hissi vardı üzerimizde. Bu yemek sadece bir teşekkür yemeği değildi. İkimiz de yaşadıklarımızı birine anlatmadan rahat edemeyecektik. Bir süre sonra konu benden yana döndü. Oğuz anlattıklarını bitirince ben de o geceden sonra her şeyin nasıl ağırlaştığını anlattım. Eve döndükten sonra günlerce doğru dürüst uyuyamadığımı söyledim. Direksiyon başına geçtiğimde istemsizce titrediğimi, geceleri yoldan bir ses duyduğumda irkildiğimi anlattım. Çok uzatmadım. Zaten fazla kelimeye de gerek yoktu. Oğuz yüzüme bakarken ne demek istediğimi anlıyordu. Karşılıklı hislerimizden bahsettikten sonra Oğuz, "Peki sen neden oradaydın o gece?" diye sordu. Otoyola yakın bir köye cenazeye gittiğimi, dönüşte o yola girdiğimi söyledim. Oğuz'un yüzündeki ifade o an değişti. Bakışları sabitlendi ama bir şey söylemedi. Sesi çıkmayınca ben devam ettim. Otoyola gelmeden epey yukarıda, dağın içinde Durali Köyü diye bir yer var. Oradaydı cenaze dedim. Oğuz donup kalmıştı. Gözlerini benden ayırmadan bakıyordu. Birkaç saniye geçti. Ne olduğunu anlamaya çalışırken ben sordum bu kez. "Sen neden oradaydın?" Oğuz'un cevabı kısa oldu. "Ben de cenazedeydim." dedi. O anda ortamın havası değişti. Sanki konuştuğumuz konu bir anlığına yemek olmaktan çıkmış, başka bir şeye dönüşmüştü. Muhtemelen o da benim gibi aynı yere, aynı sebeple gitmiş olmamızın tesadüf olmadığını hissetmişti. Oğuz bir süre daha bana baktıktan sonra emin olmak ister gibi "Muzaffer amcanın cenazesi miydi?" diye sordu. Bir an duraksadım. Başımı sallayıp evet dedikten sonra "Sen de mi onun cenazesindeydin yani? Seni hiç görmedim orada." diyerek şaşkınlığımı belirttim. Oğuz da aynı şaşkınlıkla karşılık verdi. "Ben de seni fark etmedim." dedi. "Bu garip bir tesadüf, öyle değil mi?" Masada kısa bir sessizlik oldu. İkimiz de birbirimize bakıyorduk ama aklımız başka yerdeydi. Aynı köy, aynı cenaze, aynı gece ve aynı yol. Bunların hepsinin bir araya gelmesi tesadüf kelimesini zorluyordu. Bir müddet öylece oturup çevremize bakındık. Sonra konuşma kendiliğinden başka bir noktaya kaydı. Muzaffer amcayı nereden tanıdığımızı sorduk birbirimize. Oğuz anlatmaya başladı. Babasıyla Muzaffer amcanın aynı köyde büyüdüklerini söyledi. Babası yıllar önce oradan taşınmış ama hiç kopmamışlar. Arada bir görüşürlermiş. Oğuz, Muzaffer amcayı çocukken birkaç kez gördüğünü hatırlıyordu. Net anıları yoktu ama yüzünü, sesini az çok hatırladığını söyledi. Oğuz'un babası 2 yıl önce vefat etmiş. Babasının çok sevdiği arkadaşının vefatını duyunca hiç düşünmeden cenazeye gelmek istemiş. Köyün bu kadar uzak ve ıssız olduğunu bilmediğini de ekledi. Oraya ilk defa gelmiş. Onu dinlerken
benim de bu köye ilk gelişim olduğunu hatırladım. İkimiz de bilmediğimiz ve tanımadığımız bir yere aynı sebeple gelmiştik. Ben de kendi payıma düşeni anlattım. Muzaffer amcanın aynı şekilde babamın arkadaşı olduğunu söyledim. Ama onu hiç görmediğimi belirttim. Babamın arkadaş çevresi genişti. Ben çocukken eve gelip giden çok insan olurdu. Belki Muzaffer amcayı da bir yerlerde görmüşümdür. Ama yüzüne dair hiçbir anım yok. Babam rahatsız olduğu için cenazeye benim gitmemi istedi dedim. Oğuz bunu duyunca biraz daha yaklaştı. Sanki yeni bir bağ yakalamaya çalışıyordu. "Senin baban da mı o köyde doğmuş? Belki babalarımız da arkadaştı," diye sorguladı. "Hayır, babamın bu köyle bir alakası yok. Muzaffer amcayı nereden tanıdığını bilmiyorum. Babamdan duyduğum tek şey onun eski bir arkadaşı olduğuydu," dedim. Bunları söylerken ikimiz de hala şaşkınlık içindeydik. Sonra cenazede yaşadıklarımı anlattım. Zaten kimseyi tanımıyordum. Muzaffer amcanın ailesine başsağlığı dileyip kenarda bir süre bekledim. Sonra da oradan ayrıldım. Ama köyden çıkmak sandığım kadar kolay olmadı. Ana yola bağlanan yolları karıştırdım. Dağın içinde dolanıp durdum. Ana yola çıktığımda hava çoktan kararmıştı. Bunları anlatırken aklım ister istemez o gecenin başına gidiyordu. Eğer o köy yollarında oyalanmasaydım belki de o saatte orada olmayacaktım. Sonra Oğuz'a döndüm. "Peki sen neler yaşadın o gece?" diye sordum. Merakımı gizleyemiyordum. Onu dinlemeden yaşadıklarımızın bir anlamı olup olmadığını anlayamayacağımı hissediyordum. Oğuz anlatmaya başladığında sesi biraz değişti. Cenazeden itibaren içinde bir huzursuzluk olduğunu söyledi. Daha köye adım attığı ilk anda insanların tavırlarının garip geldiğini fark etmiş. Bu garipliği net cümlelerle ifade edemiyordu. Ama herkesin bir şeylerden kaçınıyormuş gibi davrandığını hissetmiş. O an ne olduğunu çözemese de içini sıkıntı kaplamış. Cenazede birkaç adam yanına gelip kim olduğunu sormuş. Babasının kim olduğunu söylediğinde adamlar "Sen Ali'nin oğlu musun?" diye şaşırmışlar. Bunu söylerken bakışlarında bir tuhaflık varmış. Ama birdenbire ona ilgi göstermeye başlamışlar. Sonra peş peşe uyarılar gelmiş. "Burada çok oyalanma, bir an evvel yola koyul, aman karanlığa kalma," gibi şeyler söylemişler. Oğuz bunları anlatırken adamların yüz ifadelerini tarif etmeye çalıştı. Gerçekten korkmuş gibi olduklarını söyledi. Hatta oradan uzaklaşırken adamlardan birinin "Yeni cenaze çıktı buradan, şimdi dolanırlar her yerde," diye mırıldandığını duymuş. Bütün bunlar Oğuz'u tedirgin etmiş. Köydeki insanların o kaçamak halleri, adamların endişeli bakışları, üst üste gelen uyarılar, bir tehlike varmış da açık açık söylenemiyormuş gibi hissettirmiş. O yüzden fazla kalmanın iyi olmayacağını düşünmüş. Yola çıkmaya karar verdiğinde adamlar daha da ısrarcı olmuşlar. Köy yollarında oyalanmasın diye ana yola en kısa yoldan nasıl ineceğini tarif etmişler. "Yolda durma, ne olursa olsun sakın durma," diye uyarıp durmuşlar. Oğuz da bir an evvel yola çıkmış. Bunu duyunca hemen lafa girdim. "Demek ki ben köy yollarında oyalanırken sen çoktan ana yola çıkmıştın," dedim. Oğuz başını salladı. İkimiz de tebessüm ettik. Karşılaşacağımız yolun başlangıcını bu şekilde paylaşmak tuhaf bir heyecan yaratmıştı. Garipti ama aynı zamanda ürkütücüydü. "Peki ne yaşadın o yolda? Onları nasıl gördün? Kaza nasıl oldu?" diye sorular sıraladım. Ellerini masanın üzerinde birleştirerek bakışlarını bir noktaya sabitledi. "Yola çıktım," diye söze girdi. Bir süre sorunsuz ilerledim. Epey yol gittim. Hava yavaş yavaş kararmaya başlayınca yol çok ıssız gelmeye başladı. Köydeki adamların "aman karanlığa kalma" dedikleri aklıma gelince daha da hızlandım. Akşam olduktan sonra bir anda yolun ortasında bir şey belirdi. Ani bir frenle durdum. Önümde o cüceyi görünce elim ayağıma dolandı. Arabanın yanına doğru yaklaşmaya başlayınca bastım gaza. Zaten ne olduğunu anlayamamıştım.
Yolun biraz ilerisinde birkaç tane daha görünce iyice şoka girdim. Ama nasıl titriyorum anlatamam. Arkamdan geldiklerini görünce dengemi kaybetmemek için zor tuttum kendimi. Köydeki adamlar boşuna uyarmamışlar. Bütün söyledikleri aklıma geldi o anda. Ama ne olduğunu hala anlayamıyorum. Zihnim durmuş. Arabanın içinde avazım çıktığı kadar bağırdım durdum. Sonra peşimden kovalayanlar yetmezmiş gibi önümü de kapattılar bir anda. Zaten kendimi kaybetmiş gibiydim. Her şey bir anda oldu. Direksiyonu dengesizce sağa sola savurduğumu hatırlıyorum. Canavli ile direksiyonu kırıp ormana girdim. Parça parça hatırlıyorum ormana daldığımı. Engebeli bir yoldu zaten. Çukurlar vardı. Bir anda yükseklikten uçtum. Araba ağaca toslamış. Başımın sağa sola çarptığını hatırlıyorum. Bir de kulaklarım uğulduyordu. Bilincimi kaybetmişim. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Gözlerimi araladığımda gördüğüm manzarayı anlatamam. Arabanın camları full o yüzlerle doluydu. Toplanmışlar arabanın etrafına, camlara yapışmış küçük küçük suratlar hepsi gülüyordu. Ellerini kaşlarının üzerine siper etmişler. Arabanın içine bakmaya çalışıyorlar öyle. Her yer karanlıktı. Sadece o yüzler seçiliyordu. Gözleri karanlığın içinde parlıyordu. O manzarayı görünce bir afalladım. Sonra nefesim kesildi. Kulaklarımda hala cızırtı vardı. Vücudum kontrolsüzce titriyordu. Işıkları açmayı aklımdan bile geçirmedim. Telefonun ışığı beni iyice belli eder diye düşündüm. Sağa sola elimi atıp telefonu aramadım bile. Sadece hareketsiz kalmaya çalıştım. Başım da çok fena dönüyordu. Fazla dayanamamışım. Sonrasını net hatırlayamıyorum. Bilincim gitmiş yine. Ama arabanın dışından gelen tıkırtıları hayal meyal hatırlıyorum. Camlara, kaportaya vuruyorlardı herhalde. Oğuz'un anlattıkları gözümün önünde canlanmıştı. Onların nasıl göründüğünü biliyordum. Ne kadar tuhaf ve ürkütücü olduklarını görmüştüm. Etrafı o cücelerle sarılmış bir arabanın içinde mahsur kalmış olması gerçekten korkunçtu. "Peki arabadan nasıl kurtuldun? Yola nasıl çıktın?" diye sordum heyecanla. Oğuz başını iki yana salladı. Hatırlamadığını söyledi. En son net sahnenin arabanın içindeki o an olduğunu tekrarladı. Camlara yapışmış yüzler, karanlık ve tıkırtılar. Ondan sonrası yokmuş. Bilincim yarı açık halde arabadan çıkmış olmalıyım diyerek anlatmaya devam etti. Belki de cüceler de alıp gitmişti. Onları görmeyince arabadan çıkıp kendimi yola attım diye düşünüyorum. Ama aklımda bu sahneler yok. Sadece tahmin ediyorum. Bir ara yüzümün soğuk zemine değdiğini hissettim. Çok üşüdüğümü hatırlıyorum. Kendime geldiğim ilk an senin arabanın farlarını hissettiğim andı. Sesini duyduğumu hatırlıyorum. Birinin beni bulduğunu anladım. Ama nerede ve ne durumda olduğumun farkında değildim. Sen beni arabaya taşırken acı çektiğimi hatırlıyorum. O zaman biraz daha ayılmış gibiydim. Arabaya biner binmez kendimi bırakıverdim zaten. Oğuz biraz daha geriye yaslandı. Anlatırken sanki o anı geri dönüyordu. Arabada arka koltukta uzanırken uykuda gibiydim dedi. Ama bilincim yerindeydi. Arabanın çalışan motorunun sesi güvende hissettirmişti. Sonra camın tıklatıldığını duydum. Arabanın durmuş olduğunu fark edince bir an nerede olduğumu sorguladım. Kısa bir an için hala kazadan sonra arabanın içinde mahsur kaldığımı sandım. Panikle başımı kaldırıp koltukta doğruldum. Ve onu gördüm. Belki bana inanmayacaksın ama o cücenin yüzü Muzaffer amcanın yüzüydü. Oğuz bunu söylediği anda tüylerim ürperdi. Bir süre öylece kaldım. Muzaffer amcanın yüzünü hayal meyal hatırladığını söyledi. Orada duran şey bir cüceymiş evet. Ama yüz Muzaffer amcanın yüzüymüş. Şok içinde ona baktım. "Emin misin?" diye sordum. Oğuz başını iki yana salladı. "Böyle bir şeyden nasıl emin olunur ki? O anda o yüzü gördüm. Korkudan delirecek gibiydim. Zaten sen de oradaydın. Sonrasını biliyorsun." dedi. Onaylarmış gibi başımı salladım. Gözlerini zeminin üzerinde gezdirirken
Ses tonu mırıltıya dönüşmüştü. Günlerce düşündüm dedi. Bütün eski fotoğrafları çıkarıp Muzaffer amcanın bir fotoğrafını bulmaya çalıştım. Uzun bir uğraştan sonra eski bir fotoğraf buldum. Hatırladığım yüzün ta kendisiydi. O cücenin suratında gördüğüm yüzün aynısıydı. Ya da gördüğümü sandım, bilmiyorum. Hiçbir şeyden emin değilim artık. Gerçi bu kadar garip bir olayın içinde bundan emin olsam ne olur, olmasam ne olur diyerek bitirdi sözlerini. Haklıydı. Bu kadar garipliğin içinde anlattığı detay ikimize de imkansız gibi gelmiyordu. Hatta o ayrıntı bazı boşlukların tamamlayıcısı gibi. Cenazedeki adamların Oğuz'u defalarca karanlığa kalma diye uyarmaları bir şeylerden haberdar olduklarını gösteriyor. Bu durum cücelerin aslında köyün insanları olduklarını düşündürüyor bana. Onların birer yansıması gibi. Belki herkesin, belki de göçüp gidenlerin bir yansıması. Ama Oğuz'la bu kadar şaşırtıcı bir tesadüfle karşılaşmış olmamızın hala bir açıklaması yok. Eve döner dönmez babama bu durumdan bahsettim. Garip bir tesadüf olduğunu söyledi. Muzaffer amcayı çok eskiden pazarcılık yaptığı bir dönemden tanıdığını söyledi. Yani babamın o köyle ve Oğuz'un babasıyla bir bağlantısı yokmuş. Saatlerdir başımıza gelen bu garip hadiseyi düşünüyorum. Belki henüz Oğuz'la yollarımızın neden kesiştiğine dair anlamlı bir açıklama yok. Ama daha konuşacak çok şeyimiz var gibi görünüyor.